Merhabalar, Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kahvaltılık yumuşacık tavada ekmek tarifi vereceğim. Hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı un ekliyorum. Su bardağımın ölçüsü 200 milim arkadaşlar. Yani klasik su bardağı. Üzerine 2 tane yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kuru maya ve 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tüm bu malzemelerin üzerine ılık su ekleyerek çırpma teliyle karıştırıyorum. Hamurumuzun kıvamı akışkan bir kıvamda olacak arkadaşlar. Bu kıvama gelene kadar su ekliyorum. Bugün de farklı bir şey yapayım diyorsanız tarifimi mutlaka deneyin diyorum. Gerçekten çok lezzetli ve yumuşacık oldular arkadaşlar. Oldukça az bir malzeme ile hemen hazırlayıp yapabileceğiniz bir tarif. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra kıvamını göstereceğim sizlere. İyice karıştırdım arkadaşlar. Kıvamı halen koyu. Yarım su bardağı daha su ekleyip iyice akışkan kıvama getireceğim. Şimdi istediğim kıvama geldi. Yarım su bardağı daha su ekledim. Öncesinde 1,5 su bardağı su eklemiştim. Sonra yarım daha ekleyip toplam 2 su bardağı su ile gördüğünüz gibi kaşıktan akan kıvama getirdim hamuru. Ve üzerini streç filmle kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Bir yarım saat kadar mayalandıracağım. Ve yarım saat beklettikten sonra hamurum mayalandı gördüğünüz gibi. Şimdi üzerini açıp nasıl mayalandığına da bakalım. Bakın şöyle kabarcık kabarcık oldu hamurumuz. Şimdi artık hamurumuz da mayalandığına göre pişirmeye geçiyoruz. Yapışmayan bir tavada pişireceğim arkadaşlar. İçerisine çok az sıvı yağ ekliyorum tavanın. Ve fırçayla her tarafını yağlıyorum. Ekmeğimizin yapışmaması için. Yağı çok fazla dökmeyelim arkadaşlar. Dibini yağlamamız yeterli. Ve hamurumuzdan dolu dolu 2 kepçe tavanın dibini dolduracak kadar döküyorum. Ocağımızın altı kısık ateşte olacak arkadaşlar. Yüksek ateşte çok çabuk kızarabilir altı. İçinin güzel kabararak pişmesi için kısık ateşte pişirelim. Ekmeklerimiz çok kısa sürede pişiyor arkadaşlar. Pişerken de üzerinde birçok gözenek oluşuyor. İçinin ne kadar güzel piştiğini de bu gözeneklerden anlayabilirsiniz. Alt kısmını bu şekilde spatula ile kontrol ederek pişip pişmediğine bakarak ekmeğimi çeviriyorum. Bakın bu şekilde kızardı. Çok fazla kızartmaya gerek yok. İçi zaten pişiyor arkadaşlar. Şimdi biraz da çevirdiğimiz kısmını pişireceğiz. Verdiğim bu malzemelerden 4 adet kahvaltılık ekmek çıktı arkadaşlar. Eğer kalabalık bir sofra için yapacaksanız ölçüleri 2 katına çıkarıp yapabilirsiniz. Ekmeğimin her iki tarafı da güzelce kızarana kadar, içi de iyice pişene kadar bu şekilde pişiriyorum. Bakın görüntüsü çok güzel. Gözeneklerini de görebiliyorsunuz. İçi harika pişiyor gerçekten de. Pişen ekmeklerimi bu şekilde tahtanın üzerine aldım. Şimdi ikinciyi pişiriyorum. Yine tavada yağ kalmadığı için çok az sıvı yağ ekleyip fırça ile her tarafını yağlıyorum. Yani her ekmeği pişireceğinizde tekrar yağ ekleyin. Yine 2 kepçe hamurdan ekliyorum ve ekmeğimi pişiriyorum aynı şekilde. Ekmeklerimizi pişirirken ocağın altını mutlaka kısık ateşe ayarlayalım arkadaşlar. Daha önce de belirtmiştim ama
tekrar söylemek istiyorum. Şöyle göstereyim bakın sizlere. En kısık ateşte pişiriyorum. Eğer yüksek ateşte pişirirseniz ekmeklerinizin yüzü hemen yanar, içleri çiğ kalabilir. Ekmeğin altı bu şekilde kızarmış arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum. Tavamız iyice ısındığı için artık ekmeklerimiz daha çabuk pişecek. Bakın çok güzel bir şekilde kızardı. Yanmasına izin vermeden hemen çeviriyorum. Ekmekleri pişirdiğim sırada yağ azaldığı için tekrar yağ ekliyorum arkadaşlar. Ve ekmeği bu şekilde çevirip yağı her tarafına getiriyorum. Sizler de ekmeğiniz pişerken yağının azaldığını fark ettiğiniz anda azar azar ekleyebilirsiniz. Ekmeğimizin diğer tarafını da çevirdim. Bu şekilde burası da çok güzel pişti, kızardı. Şimdi ocaktan alacağım. Ekmekleri pişirirken çok az yağ ekledim. Başta da gördüğünüz gibi. Bazılarına yağ az geldiği için tekrardan üzerine bu şekilde azar azar tereyağı sürdüm. Hepsini yağlamadım ama bir kısmı bu şekilde yağsız olduğu için üzerine tereyağla tekrar yağladım arkadaşlar. Şimdi ekmeklerimin hepsi hazır. Bu şekilde tahtayla aldım. Bakın yumuşaklığını göstermek istiyorum sizlere. İkisini birlikte tuttuğum halde yumuşacıklar, eğilip bükülebiliyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle iyice elimle büzüştürerek de sizlere göstereyim ne kadar yumuşak olduğunu. Gerçekten yumuşacık ve çok lezzetli oldular. Mutlaka deneyin diyorum. Dilimleyip içini de sizlere göstereceğim. Hamurunda oldukça az malzeme kullanılıyor arkadaşlar. O kadar az malzeme ile bu kadar lezzetli ekmekleri yaptığınıza inanamayacaksınız. İçinin de ne kadar güzel piştiğini şöyle sizlere yakından göstereyim, iç dokusunu. Harika gerçekten, bakın. Muhteşem oldular. Mutlaka bu tarifimi deneyin diyorum. Eminim pişman olmayacaksınız. Sizler de çok beğeneceksiniz. Üzerine kahvaltılık çikolata, reçel veya bal sürerek tüketmenizi öneririm. Harika oluyor gerçekten. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.